Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarıp, dünyanın en etkileyici antik şehirlerinden biri olan Efes antik kentini keşfe çıkacağız. Efes'in büyülü atmosferinde kaybolup, tarihin tozlu sayfalarında gezinmeye hazır mısınız? Hazırsanız, tarihin derinliklerine birlikte adım atalım ve bu kadim şehrin gizemlerini birlikte keşfedelim. Efes nerede? Efes, günümüz Türkiye'sinin batısında, İzmir iline bağlı Selçuk ilçesinde yer alıyor. Ege Denizi'ne sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bu şehir, Küçük Menderes Nehri'nin sağladığı verimli topraklar üzerinde kurulmuş. Bu konum, antik çağlar boyunca şehre büyük bir stratejik avantaj sağladı. Hem deniz hem de kara ticaret yollarının kesişim noktasında yer alması, Efes'i ticaret ve kültürel etkileşimler açısından önemli bir merkez haline getirdi. Küçük Menderes Nehri, yalnızca ticaretin can damarını oluşturmakla kalmadı. Aynı zamanda şehrin su ihtiyacını karşılamak için de hayati bir rol oynadı. Bu su kaynakları, Efes'in tarım ve ekonomik yapısının temel taşlarından birini oluşturmuş ve şehirdeki yaşamın devamlılığını sağlamıştı. Efes ne zaman kurulmuş? Efes'in tarihi, m.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk olarak Yunan kolonileri tarafından kurulan şehir, zamanla Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Her medeniyet, şehrin dokusuna kendi izlerini bırakmış ve Efes, bu kültürel mozaikle zenginleşmiş. En parlak dönemini ise Roma İmparatorluğu'nun Asya eyaletinin başkenti olarak M.S. 1. ve 2. yüzyıllarda yaşamış. Bu dönem, Efes'in mimari ve kültürel açıdan en zengin olduğu zamanlar olarak kabul ediliyor. Şehrin nüfusu bu dönemde 200.000 kişiye kadar çıkmış olabilir ve bu da onu o dönemin en büyük metropollerinden biri yapmıştır. Efes'te kimler yaşıyordu? Efes, farklı medeniyetlerin bir araya geldiği kozmopolit bir şehir olmuş. Yunanlar, Roma vatandaşları, Persler ve yerel halk burada birlikte yaşamış. Bu çok kültürlülük, Efes'in zengin kültürel yaşamını ve sosyal yapısını şekillendirmiştir. Roma döneminde, şehirdeki nüfusun büyük bir kısmı deniz ticaretiyle uğraşan tüccarlar, zanaatkarlar ve çeşitli meslek gruplarından oluşuyordu. Ayrıca, şehirde yüksek bir entelektüel ve dini yaşam vardı. Bu çeşitlilik, Efes'in zengin kültürel yaşamını ve sosyal yapısını şekillendirmiştir. Şehirdeki farklı topluluklar, kendi geleneklerini, kültürel etkilerini ve yaşam tarzlarını Efes'e kazandırmış. Bu da şehrin dinamik yapısına büyük bir katkı sağlamıştır. Efes'te neler var? Efes'in en dikkat çekici yapılarından biri Artemis Tapınağı. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen bu tapınak, yaklaşık 115 metre uzunluğunda ve 46 metre genişliğindeydi. Tapınakta kullanılan mermerler ve işçilik, dönemin en üst seviyede olanını yansıtıyordu. Bu tapınak, Artemis'e, yani avcılık, vahşi doğa ve doğurganlık tanrıçasına adanmıştı. Tapınağın içindeki heykeller ve süslemeler, tapınağın ne kadar ihtişamlı olduğunu gözler önüne seriyor. Günümüzde sadece kalıntıları görülebiliyor. Ama o dönemde burası binlerce insanın ibadet ettiği ve dini törenlerin yapıldığı bir merkezdi. Ayrıca, tapınak çevresinde yapılan kazılar, burada gerçekleşen ritüellerin ve dini etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bir diğer önemli yapı Celcius Kütüphanesi. Roma İmparatoru Celcius'un himayesinde inşa edilmiş bu kütüphane, dönemin en büyük bilgi merkezi olarak hizmet vermiş. Kütüphanede binlerce parşömen bulunuyordu ve bilim, felsefe, tıp gibi alanlarda çalışan bilginler, burada bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyordu. Kütüphanenin yapısı, dönemin mimari ve mühendislik bilgilerini yansıtıyor. Kütüphanenin ön cephesinde yer alan sütunlar ve heykeller, Efes'in entelektüel yaşamının zenginliğini simgeliyor. Bu yapı, sadece bir bilgi merkezi olmanın ötesinde, aynı zamanda Efes'in kültürel ve sosyal yaşamının bir göstergesi olarak da büyük bir öneme sahipti. Büyük Tiyatro, Efes'in en etkileyici yapılarından biri. Yaklaşık 25.000 kişilik kapasitesiyle, Roma döneminin en büyük tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Bu devasa yapı, gladyatör dövüşleri,
tiyatro gösterileri ve diğer büyük etkinliklere ev sahipliği yapmış. Günümüzde bile ayakta duran bu tiyatro, ziyaretçilere antik zamanların ihtişamını hissettiriyor. Tiyatro, şehrin sosyal ve kültürel yaşamının önemli bir parçası olmuş. Tiyatronun akustiği o kadar mükemmeldir ki, sahnedeki bir konuşma, en üst basamakta oturan bir seyirci tarafından rahatça duyulabilir. Bu akustik özellik, dönemin mühendislik becerilerini gözler önüne seriyor. Hadrian Tapınağı ise Roma İmparatoru Hadrian'a adanmış ve mimarisiyle dikkat çekiyor. İnce işçilikle yapılmış sütunları, süslü cepheleri ve zarif detayları ile Roma mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Tapınak, dönemin estetik anlayışını ve mühendislik yeteneklerini yansıtıyor. Tapınağın inşası sırasında kullanılan teknikler ve malzemeler, Roma mimarisinin ileri seviyesini gösteriyor. Ayrıca, tapınakta yer alan kabartmalar ve süslemeler, dönemin mitolojisi ve inanç sistemine dair önemli ipuçları veriyor. Trajan Çeşmesi, Roma İmparatoru Trajan'ın anısına yapılmış olan bir diğer önemli yapıdır. Şehrin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş bu çeşme, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan büyük öneme sahip. Çeşmenin yapısında kullanılan taş işçiliği ve süslemeler, Roma dönemi su yapılarının estetik değerini ortaya koyuyor. Ayrıca, suyun şehir içindeki dağılımını sağlayan su kemerleri ve kanalizasyon sistemleri, şehir planlamasının ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Bu sistemler, aynı zamanda Efes'in halk sağlığı ve hijyen açısından ne kadar gelişmiş bir şehir olduğunu da ortaya koyuyor. Efes'in nasıl inşa edildiği konusu da oldukça ilginç. Şehir planlaması, dönemin en gelişmiş mühendislik teknikleri kullanılarak yapılmış. Geniş caddeler, düzgün taş yollar, su kemerleri ve kanalizasyon sistemleri, Efes'in ne kadar ileri bir şehir olduğunu kanıtlıyor. Su kemerleri, çevredeki dağlardan getirilen suyu şehre taşıyarak, hem günlük yaşamın su ihtiyacını karşılamış, hem de tıp ve hijyen açısından büyük önem taşımış. Ayrıca, bu yollar, şehirdeki ticaretin ve sosyal yaşamın can damarını oluşturmuş. Şehirdeki ana caddeler, hem halkın günlük yaşamında hem de dini ve sosyal etkinliklerde önemli bir rol oynamış. Ekonomik açıdan Efes, tarım ve ticaretin birleştiği bir merkez olmuş. Verimli toprakları sayesinde zengin tarım ürünleri yetiştirilmiş ve bu ürünler hem iç pazarda tüketilmiş, hem de deniz ticaretiyle Akdeniz'in dört bir yanına ihraç edilmiş. Ayrıca, Efes Limanı, ticaret gemileri için önemli bir durak noktası olmuş. Bu sayede şehir hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir zenginliğe kavuşmuş. Efes'in ekonomisi, sadece tarım ve ticaretle sınırlı kalmamış, aynı zamanda zanaatkarlar ve tüccarlar için de bir cazibe merkezi olmuş. Şehirde üretilen kaliteli tekstil ürünleri, seramikler ve metal eşyalar, antik dünyada büyük talep görmüş. Dini ve kültürel yaşamı da oldukça renkliydi. Artemis Tapınağı dışında, şehrin farklı bölgelerinde çeşitli tapınaklar ve dini yapılar bulunuyordu. Bu yapılar, farklı tanrı ve tanrıçalara adanmış olup, her biri kendi dini ritüellerine ev sahipliği yapıyordu. Ayrıca, kütüphaneler, tiyatrolar ve stadyumlar gibi yapılar, şehirdeki kültürel etkinliklerin merkezi haline gelmişti. Efes'teki dini hayat, yalnızca tapınaklarla sınırlı değildi. Aynı zamanda festivaller ve dini törenler de şehrin sosyal yaşamında önemli bir yer tutuyordu. Bu etkinlikler, hem şehir halkı hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için büyük bir çekim merkeziydi. Efes'in çöküşü ise Roma İmparatorluğu'nun zayıflaması, ticaret yollarının değişmesi ve doğal afetler gibi nedenlerle gerçekleşmiş. 7. yüzyılda depremler ve seller, Efes'in yapısal bütünlüğünü zedelemiş ve şehir zamanla terk edilmiş. Günümüzde ise Efes antik kenti, kalıntılarıyla ziyaretçilere açık bir tarihi ve kültürel hazine olarak korunuyor. Bu kalıntılar, geçmişteki büyük bir medeniyetin izlerini taşıyor ve bizlere tarihin derinliklerinde bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Efes'in günümüzdeki önemi ise hiç azalmamış. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, bu antik kenti ziyaret ederek tarihe tanıklık ediyor. Arkeologlar ve tarihçiler, Efes'in kalıntıları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu eşsiz şehir,
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alarak dünya kültür mirasının önemli bir parçası olarak korunuyor. Efes, sadece bir turistik mekan değil, aynı zamanda insanlık tarihinin bir parçası olarak büyük bir öneme sahip. Efes'i ziyaret etmek isteyenler için Artemis Tapınağı'nın kalıntıları, Celgius Kütüphanesi'nin taşları, Büyük Tiyatro'nun görkemli yapısı ve Hadrian Tapınağı'nın zarif sütunları, her biri ayrı bir hikaye anlatıyor. Ayrıca, şehrin sokaklarında dolaşırken, antik yaşamın nasıl bir şey olduğunu hayal edebilir ve geçmişin büyüsünü yaşayabilirsiniz. Evler, dükkanlar, pazar yerleri ve kamu binaları, o dönemin sosyal ve ekonomik yaşamını gözler önüne seriyor. Efes'in mimarisi ise, Yunan ve Roma tarzlarının mükemmel bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Kuleler, sütunlar, kemerler ve mozaikler, bu şehirdeki yapıları benzersiz kılıyor. Özellikle, Roma mühendisliğinin izlerini taşıyan su kemerleri ve kanalizasyon sistemleri, Efes'in ne kadar ileri bir şehir olduğunu kanıtlıyor. Şehrin sokaklarında dolaşırken, antik dönemin görkemli yapılarının arasında yürüyebilir ve tarihin derinliklerinde kaybolabilirsiniz. Efes'in mimarisi, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da büyük bir başarıyı temsil ediyor. Efes'te yapılan arkeolojik kazılar, şehrin tarihini daha da derinlemesine anlamamıza yardımcı oluyor. Arkeologlar, her kazı alanında yeni keşifler yaparak, Efes'in günlük yaşamını, kültürünü ve sosyal yapısını aydınlatıyor. Bu kazılar sayesinde, antik kentin nasıl bir yer olduğu, insanların nasıl yaşadığı ve şehrin nasıl bir işleyişe sahip olduğu konusunda daha fazla bilgi ediniyoruz. Kazılarda ortaya çıkan eserler, Efes'in geçmişine ışık tutuyor ve bizlere bu büyük medeniyetin zenginliğini gösteriyor. Son olarak, Efes Antik Kenti, sadece bir turistik mekan değil, aynı zamanda tarih ve kültür açısından büyük bir öneme sahip. Bu şehir, insanlık tarihinin önemli bir parçasını oluşturuyor ve geçmişe ışık tutuyor. Efes'i ziyaret ederken, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Antik medeniyetlerin izlerini sürüyor ve geçmişin büyüsünü yaşıyorsunuz. Efes'in her köşesi, geçmişin yankılarıyla dolu ve bu yankılar, günümüz ziyaretçilerine antik çağların büyüsünü yeniden yaşatıyor.